Hiç duygusal bağlılığın ezici yükünü omuzlarınızda hissettiniz mi? Kurtulması imkansız gibi görünen bir bağlanma döngüsünde sıkışıp kaldığınız oldu mu? Bu sizi güçsüz, çaresiz ve bunalmış duruma getiren yaygın bir mücadele. Ancak işin güzel yanı şu ki, değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda elinizin altında. Bu içeriğimizde Marcus Aurelius ve Seneca gibi antik stoacı filozoflardan bilgelik alarak, ayrılma sanatında ustalaşmanın ve bizi bağlayan duygusal zincirlerden kurtulmanın anahtarını ortaya çıkaracağız. Kişisel gelişimin gücüne inanıyorsanız ve duygusal bağlarınızın zincirlerinden kurtulmaya hazırsanız, bu video tam size göre. Hadi başlayalım. 1. Ayrılmanın gücünü keşfedin. Ayrılmanız neden önemli? Bunu düşünün. İnsanlara veya durumlara çok sıkı tutunduğumuzda onlar bizi kontrol etmeye başlarlar. Bu, duygularınızın kumandasını bir başkasına bırakmak, onların istediği gibi kanallar arasında dolaşmasına izin vermek gibidir. Bu yolla hayatınızdaki o kişiler mutluluğunuzu, üzüntünüzü, düşüncelerinizi yönlendirebilir ve aşırı durumlarda sizi geri dönüşü olmayan kararlar almaya itebilir. Ayrılmak, umursamayı bırakacağınız anlamına gelmez. Kontrolünüz dışındaki şeylere gereken ağırlığı verdiğiniz anlamına gelir. Duygularınızın bir uçurtma gibi olduğunu hayal edin. Bir şeye veya birine bağlanan her ip, duygularınızın çekilebileceği potansiyel bir yönü temsil eder. Eğer çok fazla tele tutunursanız ya da birini çok sıkı tutarsanız, rüzgarın insafına kalırsınız. Stoacılık bize tutuşumuzu gevşetmeyi, rüzgarı kontrol edemesek de hangi ipleri tutacağımıza karar verebileceğimizi anlamamızı öğretir. Bu sizi soğuk ya da kayıtsız yapmaz. Ayakları yere basan, dayanıklı bir duruş sergilemenizi sağlar. Biraz daha pratik yapalım. Neye veya kime aşırı bağlı olduğunuzu tanımlayarak başlayın. Sonra kendinize şunu sorun. Neden? Onaylanma mı arıyorsunuz? Yalnızlıktan mı yoksa başka bir şeyden mi korkuyorsunuz? Bağlanmanızın kökenini anlamak, onun tutuşunu gevşetmenin ilk adımıdır. Şimdi sizi amaç ve tatmin duygusuyla dolduracak aktivitelere katılın. Buradaki amaç, mutluluğunuzun temelini dışarıdan gelen onaylara bağlı olarak değil, kendi yeteneğinize göre yeniden inşa etmektir. Dış koşullara bakılmaksızın, kendi içinizde memnuniyet ve güç bularak metanetli dayanıklılığı geliştirebilirsiniz. Unutmayın, dayanıklılık ve tarafsızlık sizi daha az empatik ya da daha az şefkatli yapmaz. Ya da sizi duygulardan ya da bağlantılardan yoksun hale getirmez. Tam tersine kendinizi yormadan gerçek ilgi sunmanıza olanak tanır. Bu süreçle birlikte kendinizi kaybetmeden sevmeyi öğretir. Bu metanetli uygulama sadece insanlar için geçerli değildir. Bu aynı zamanda sonuçlardan korkmakla da ilgilidir. Mükemmellik için çabalayın, ancak kendi değerinizi sonuçlara bağlamayın. Sağlıklı bir şekilde uzaklaştığınızda hiçbir deneyimin veya kişinin sizi demirlemesine izin vermeden kendinize hayatın tüm yelpazesini yönetme özgürlüğünü verirsiniz. 2. Bağlanmanın doğasını anlayın. Bir şeye bağlandığınızda egonuzu kullanarak hareket ettiğinizi anlamalısınız. Bu noktada işlerin temeline inelim. Egonun karmaşıklığından etkilenmemiş, neşe saçan yeni doğmuş bir bebeği düşünün. Ancak yaş ilerledikçe egomuz sürücü koltuğuna oturur ve hayatımızı takıntılarla doldurur. İnsanlara ya da ideallere olan bu bağlılıklarını, muhakeme yeteneğimizi bulanıklaştırır ve bizi özümüzden uzaklaştırır. Bağlanma, egonun oyunudur, sevginin ve kendinden memnun olmanın tam antitezidir. Bir adım geri çekilip arzularımıza ve bağlantılarımıza bu mercekten bakarsak, bunların hayatımıza kattığı gereksiz ağırlığı görmeye başlarız. Şimdi egodan değil, sevgiden hareketle yaşanan bir hayat hayal edin. Sonuçlara, kişilere veya durumlara umutsuzca tutunmamanın sunduğu özgürlüğü düşünün.
Sevgiyle yaşamak, bolluğa güvenmenizi, sizin için anlamı olanın yolunu bulacağına inanmanızı sağlar. Bu, temennilerle ilgili değil, kişisel değeriniz ve yeteneklerinize olan derin inancınızla ilgilidir. Takıntıların, yalnızca keşfetmeniz gereken engin okyanusu sınırlayan çapalar olduğunu anlamanız ve bırakmanız için güçlendirir. Peki kendimizi bu çapalardan kurtarmaya nasıl başlayacağız? Öncelikle bağımlılığınızı kabul ederek başlayın. Daha sonra bakış açınızı değiştirin. Değerinizin bu bağlılıkla ölçülmediğini anlayın. Fakat unutmayın, bu anlayış bir gecede oluşmaz. Bu kasıtlı bir uygulamadır. İç huzurunuzu dış onaydan bağımsız olarak önceliklendirmek için yapılan bilinçli bir seçimdir. 3. Bolluk kavramını benimseyin. Ayrılmak daha az önemsediğiniz anlamına gelmez. İhtiyaçlarınızı daha iyi anladığınız, özünüze sadık kalmak için adım attığınız anlamına gelir. Ayrılığa doğru yapılan yolculuk dönüştürücüdür. Bu, altındaki dirençli, sevgi dolu ruhu ortaya çıkarmak için egonun katmanlarını atmakla ilgilidir. Bazen egomuz bizi yeterince iyi olmadığımıza veya başka birinin çimlerinin daha yeşil olduğuna inandırır. Bu yolla benliğimizi onaylanmak için duygusal olarak başkalarına tutunacağımız bir tuzağa sürükler. Bu yanılgı çoğu zaman bireyleri idolleştirmemize, sanki ulaşılmaz bir şeye sahiplermiş gibi onları bir kaide üzerine yerleştirmemize yol açıyor. Ancak hayatın kritik anlarında, özümüze indiğimizde kimsenin özel bir bileti olmadığını fark ederiz. Hepimiz eşit derecede savunmasızız, eşit derecede insanız. O halde bu yanılsamayla doğrudan yüzleşmek, onu bir serap olarak görmek ve bunun kendimize veya başkalarına dair algımızı bozmasına izin vermemek önemlidir. Bir saniyeliğine özgüvenden ve içsel iyileşmeden konuşalım. Kendinize harika, özel ve benzersiz olduğunuzu hatırlatmanızda sorun yok. Bu, özgüveninizi geliştirmek ve içinizdeki çocuğu beslemek için sağlıklı bir uygulamadır. Ancak bu zihniyeti benimsemek, başkalarını küçük görmek veya kendinizi kolektif insan deneyiminden ayırmak anlamına gelmez. Bunun yerine her birimizin kendine özgü yolları olsa da hiçbir yolun doğası gereği diğerinden üstün olmadığının farkına varmakla ilgilidir. Hikayelerimiz hayatın daha büyük dokusunda iç içe geçmiş, her biri bir diğeri kadar önemli olan ipliklerdir. Kopma konusuna gelince özellikle ilişkilerde benzersiz ve yeri doldurulamaz birini kaybetme korkusuyla eksiklik zihniyetine düşmek kolaydır. Bu düşünce modeli, kıtlık ve sınırlılık yalanlarını fısıldayan egomuzun doğrudan bir ürünüdür. Gerçekte duygusal kopukluğu güçlendirmek, duyguları inkar etmek ya da kayıtsız kalmakla ilgili değil, evrendeki bolluğu ve sevme kapasitemizi kucaklamakla ilgilidir. Birisi bizim için özel olsa da bütünlüğümüzün onun varlığına bağlı olmadığını kabul etmektir. Bu farkındalık bizi korkuya dayalı bağlılıktan kurtarır, umutsuzca tutunmak yerine özgürce sevmemizi sağlar. Son olarak, Stoacı felsefeyle uyumlu olarak, kendimiz de dahil olmak üzere her bireye eşitlik merceğinden bakmayı pratik etmek çok değerlidir. Tanıştığımız herkes, kaybedebileceğimiz herkes, tıpkı bizim onlarınkinde oynadığımız gibi, yolculuğumuzda kendi rolünü oynar, ancak hiçbir rol vazgeçilmez değildir. Bunu içselleştirerek bizi hayatın belirsizlikleriyle zarafetle yüzleşmeye hazırlayan derin bir duygusal güç geliştiririz. Stoacılar bize kontrol edebileceklerimize, algılarımıza, eylemlerimize ve irademize odaklanmanın önemini öğretti. Bunu ilişkilere ve tarafsızlığa uygulayarak, egomuzun açığa çıkardığı yanılsamalardan kurtularak ve ortak insanlığımızın özgürleştirici gerçeğini kucaklayarak gerçek barışa ve dayanıklılığa giden yolu buluruz. 4. Tarafsızlık uygulayın. Mesele şu ki, geçmiş deneyimleri ve ilişkileri bırakmaya istekli olmalısınız. Bağımlılık, bir ipi o kadar sıkı tutmak gibidir ki elleriniz acımaya başlar.
Ama bırakmaktan korkuyorsunuz çünkü bırakırsanız ne olacağını bilmiyorsunuz. Oysa bırakmak, düşmek anlamına gelmez. Bazen bu, sonunda ellerinizi uzatabileceğiniz, uzanabileceğiniz ve daha iyi bir şeyi yakalayabileceğiniz bir özgürlük anlamına gelir. Kendinizi güvende hissettiğiniz için rahat ama mutsuz bir ilişkiye tutunduğunuzda, kapınızı çalacak potansiyel mutluluğun kapılarını kapattığınızı fark etmediğinizi zor yoldan öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrılık mutluluktan vazgeçmek değil, onu kendi şartlarınıza göre tanımlamaktır. Bu nedenle duygusal olarak uzaklaşmak için metanet ilkesini izleyin. Kontrolünüzde olana odaklanın. Düşünceleriniz, eylemleriniz, gelişiminiz, hiç kimsenin fikrinin, hiçbir geçmiş ilişkinin, hatta sosyal medyada filtrelenmiş parlak bir hayatın bile sizin değerinizi veya mutluluğunuzu tanımlama gücüne sahip olmadığını anlamak güç veriyor. Bu farkındalık sizin zırhınızdır. Gereksiz bağlılıkların yükünden kurtularak, hayatı tüm öngörülemeyen ihtişamıyla deneyimlemede özgür ve hemen köşede bekleyen gerçek tatmin edici bağlantılara açık olarak ilerlemenize olanak tanır. 5. Mutluluğa giden yolu keşfedin. Gerçek değer nereden gelir? Bu soru doğru şekilde yanıtlandığında bizi gereksiz bağlılıklardan uzaklaştırıp duygusal özgürlük durumuna doğru yönlendirebilecek bir sorudur. Bu kavramın anlaşılması, yaşanılan zorluk, birinden kopmak olduğunda özellikle çok önemlidir. Ayrılığa adım atmak, metanet ilkelerinin derinliklerine kök salmış bir süreçtir. Kötü niyetle ya da kayıtsızlıkla bağları koparmakla ilgili değil, sahip olabileceğiniz en derin arkadaşlığın, kendinizle olan arkadaşlık olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Gerçek değerin içinizden, karakterinizden, bilgeliğinizden ve başkalarına nasıl davrandığınızdan kaynaklandığını bilmek önem taşır. Mutluluğumuzun hayatımızda bir başkasının varlığına kilitlendiğini, onun onayıyla değerimizin arttığını, onun ihmaliyle düştüğünü düşünmek kolaydır. Ancak bu zihniyet bizi zincirliyor, engin potansiyellerimizi başkalarının kaprislerine indiriyor. Uçmak için izne ihtiyacı olduğuna inanan bir kuş gibi duygusal gökyüzümüzü sınırlandırıyoruz. Bunun yerine gökyüzünün her zaman açık olduğunu ve kanatlarınızı kendi koşullarınıza göre açmanızı beklediğini hayal edin. Bu özgüven, özgürleştiricidir ve bize değerimizin başkalarının düşüncelerine veya varlığına göre değişmediğini öğretir. Bu nedenle ayrılığa adım atmak, birini uzaklaştırma eylemi değil, kendimizi özümüze yaklaştırma eylemidir. Kişisel gelişime, kendimizin en iyi versiyonu olmaya odaklanarak muhtaçlığın ağırlığından kurtuluruz. Bu, bir bahçeyi beslemeye benzer. Tek bir çiçeğin büyümesi için yalvarmazsınız. Toprağa özen gösterirsiniz, bitkileri sularsınız ve doğal sürece güvenirsiniz. Bu beslenme, bağımsız, dayanıklı ve son derece ödüllendirici bir mutluluk kaynağı haline gelir. Peki, bu duygusal kopma yolunda nasıl yürüyebiliriz? Süreç, birisinin onayı olsun ya da olmasın, tam olduğunuzu anlamanızla başlar. Yolculuğunuz, kendi gökyüzünüzün enginliğini keşfetmek, gerektiğinde tek başınıza uçmanın getirdiği özgürlüğü sevmeyi öğrenmekle ilgilidir. Bu yolda stoacılığın bilgeliğini benimseyin. Kontrolünüzde olanlara, düşüncelerinize, eylemlerinize ve gelişiminize odaklanın. Bu, kalbinizi kapatmak veya sevgiye ve bağlantıya gözlerinizi yummak anlamına gelmez. Duygusal çapanızı, varlığınızın sağlam zeminine sabitlemek anlamına gelir. Unutmayın, kendinize verdiğiniz değer, başkasının parçası eksik olan bir yapbozu değildir. Olduğu gibi tamamlanmış, ancak çevresindeki dünyadan daha fazla güzellik eklemeye açık, gelişme aşamasında olan bir şaheserdir. Değerli dostlar, burada bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Gelecekteki videolar için önerileriniz varsa lütfen bize yazın. Videomuzu beğendiyseniz
beğen butonuna tıklamayı ve stoacılık hakkındaki oynatma listemizin tamamına göz atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bilgelikle kalın.